Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sultan tatlısı tarifi vereceğim sizlere. Çok lezzetli, çok harika, çok da hafif olan bir tatlı. Gerçekten ismine yakışan, sultanlara yakışan bir tatlı oluyor. Nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim. Bunun için 2,5 su bardağı şekeri kabıma döküyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Ve çeyrek de limon içine bırakacağım arkadaşlar. Ocakta 5 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatacağım ve şerbeti bir kenara soğumaya bırakacağım. Evet, kaynamak üzere ocağa götürüyorum. 5 dakika kaynadıktan sonra şerbetim hazır olmuş oluyor. Sıra geldi sultan tatlısının hamurunu hazırlamaya. Bunun için 1 su bardağı erimiş tereyağını döküyorum. 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, birebir ölçülüdür arkadaşlar. Koyduğum malzemeleri çırpıcı ile şöyle güzelce çırpıyorum. Üzerine 1 adet yumurta ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı Hindistan cevizi ilave ediyoruz. Bir çay bardağı irmik. Her aşamada ayrı ayrı çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, irmiği de çırptık. Şimdi sıra geldi un ilavesine. 2,5 su bardağı un ilave edeceğiz arkadaşlar. 1 su bardağı unu döktüm. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Şöyle spatula ile karıştıracağım. İlk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elim ile toparlayacağım arkadaşlar. 2,5 su bardağı un yeterli oluyor arkadaşlar. 1 kaşık eksik ya da fazla olabilir. Bunun da sebebi her zaman söylediğim gibi yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlıdır. Evet, 2 su bardağı unu döktük ve 2,5 yarım su bardağını da yavaş yavaş ilave ediyorum. Birden devirmiyorum arkadaşlar. Çok aşırı sert bir hamur olmayacak arkadaşlar. Biraz yumuşak olması lazım ki şerbetini içine kolayca çeksin. Evet, tatlının hamurunu hazırladık. Şimdi sıra geldi. Şöyle ufak ufak parçalar koparıp tatlımızı hazırlamaya. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz arkadaşlar. Çok büyük parçalar koparmayalım. Tabağımın içine ilk aşamada yuvarlıyorum tatlıları. Evet, bugün sultan tatlısı yapıyoruz. Haşhaşlı olarak hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, bir tabak hazırladım. Kalan hamurda tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Burada tabağımda haşhaş var. Mavi haşhaş. Şimdi her bir hazırladığım tatlıyı şöyle içinde yuvarlıyorum. Hiç süte de bandırmaya gerek yok. Zaten dökülmeyecektir bunlar. Toparlayıp yağlanmış fırın tepsisine hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımızda yayınlanan tüm tarifler yazılı olarak nefislezzetitarifler.com sitemizde yayınlanmaktadır. Her açıdan çekilmiş fotoğraf ile birlikte yayınlanmaktadır. Web sitemizi ziyaret edebilir, tüm tariflere ulaşabilirsiniz. Evet, tatlıyı hazırladık. Gördüğünüz gibi bir fırın tepsisi tatlımız çıktı. Üzerine de ceviz koyuyorum. İsterseniz fındık, fıstık da koyabilirsiniz. Bir tanesini bütün olarak koydum ama çok kocaman geldi gözüme. Onun için yarım yarım koyuyorum. Fındık, fıstık koyabilirsiniz. İstediğiniz malzeme. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı lezzeti yakalayacaksınızdır.
Evet, tatlıları hazırladık. 180 derece fırına pişmek üzere tatlıları götürüyoruz arkadaşlar. Çok fazla kızartmayacağız. Hafif pembeleştiği zaman fırından alıyoruz. Tatlımızın bir 5 dakika ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim arkadaşlar. Daha sonra önceden hazırlamış olduğum şerbeti üzerine veriyorum. 2 ya da 3 saat içinde bu şerbeti tamamen çekecektir. Daha sonra tüketebilirsiniz. Hepsinin üzerine azar azar kaşık ile şerbeti veriyorum. Dediğim gibi şerbeti içecektir zaten. Evet arkadaşlar, sultan tatlımız şerbetinden bayağı bir çekti. Çok az bir şerbet kaldı. Onu da içecek zaten. Muhteşem görünüyor. Umarım sizler için hazırlamış olduğum sultan tatlısı tarifimi beğenmişsinizdir. Bu bayram bir değişiklik yapın ve bu tatlıyı hazırlayın derim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olun. Şimdi bir tanesini tabağıma koydum ve sizlere servisini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir tane çıkardım. Muhteşem görünüyor. Evet, harika bir tatlı hazırladık. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere.